Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. HVT grubunun yapmış olduğu, yapmakta olduğu hatta daha bitmeyen Mercedes Travego moduyla birlikteyiz. Sadece Travego demeyelim. Bu mod içerisinde hem Travego olacak hem Turismo olacak. Bilginiz olsun. Hatta şöyle mega mod olarak da söyleyebilirim hatta. Çekici galerilerinden ufaktan size göstereyim. Aracı hazırlamak benim 2 saatimi aldı. Bak 2 saat sürdü. Şimdi siz aracı aldığınız zaman burada hem Travego'yu hem de Turismo'yu göreceksiniz. Turismo daha hazır değil. Travego da daha bitmiş değil de daha henüz yapım aşamasında ama bu şekilde biz oynanışı yapacağız. Şimdi aracı şöyle baktığınız zaman normal bildiğiniz bir otobüs gibi görebilirsiniz. Buradan işte kabin seçenekleri, işte süspansiyon vesaire, şasi seçenekleri, aracın motor sesleri, ventilli, ventilsiz, klimalı, klimasız vesaire gibi düşünün. Limitörlü, limitörsüz gibi. Şanzıman seçenekleri, kabin içini değiştirebiliyorsunuz. Bakın burada 2023, 2024, 2025 sıralı otomatik. 2021, 2022 bütün iç mekanı görebiliyorsunuz. Burada inanılmaz dolu 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 böyle kaplamalar var. Firma kaplamaları var. Aracın asıl olayı iç ve dış olarak burada başlıyor. Gördüğünüz gibi tıklıyorsunuz, hafiften bir duruyor. Bir saniye kadar, ondan sonra geliyor her şey kendine. Bak şu doluluğa bak. Bu doluluğun her slotunun içinde de doluluklar var. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden çok uzun sürüyor. İnanılmaz uzun sürüyor yani. Bak, beyaz led, turuncu led vesaire. Buradan bayağı bir bak tıkladın. Birazcık duruyor, ondan sonra geçiş yapıyor. Onunla alakalı da çözüm sağlamaya çalışıyorlar ama bakalım yapabilirlerse, yapamazlarsa da yapacak bir şey yok. Hafiften bir bekletiyor çünkü. Bak aracın içi bu şekilde ekstradan, dışı bu şekilde ekstradan, içinde de bak iç slotlara bak abi. Böyle bir slotlama yok. Ve dünyada ilk yapılan bütün slotlarda, kaplamalarda vesairelerde renk seçeneği de var bu sefer. Boyanabilir. Hepsi boyanabilir bir şekilde artık. Bu otobüste ve Turismo'da karşımıza gelecek. Şimdi çok uzun bir liste var. Onun özelliklerine de şöyle birlikte bir göz atalım. Araç şu anda ön satışta, bilginiz olsun. Yani herhangi bir paylaşımı yok. Ön satışta aldığınız zaman ne oluyor? Mod yapımcılarına yani erken erişim için ücretini ödemiş oluyorsunuz. Araç yapımı tamamlandığı zaman erken erişime çıktığında size direkt tık diye geliyor araç. Erken erişimde de 6 ay kadar kalacakmış, bilginiz olsun. Paketin içerisinde Travego 2025, Turismo 2025 bulunacak. Her iki aracın aksesuar doluluğu aynı olacak. Travego'da 256, Turismo'da 200 adet firma skin kaplaması mevcut olacak. Aracın yapımı uzun sürdüğü için Mercedes 2026 modelini çıkardığında mevcut kullanıcılarımız da bu güncellemeden ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekmiş. Araçtaki aksesuar çeşitliliğinden dolayı serviste parça takarken 1-1,5 saniye bekletmektedir. Az önce benim bahsettiğim. Optimizasyona veya FPS'e herhangi bir etkisi yok. Evet, gerçekten de bu kadar eklenti, bu kadar dolulukta FPS'te hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Bilginiz olsun o konuda da. Araç tamamen baştan oyuna aktarılmış. Araca 2025 model yılı eklenmiş. 2025 model Mirror Cam eklenmiş. 2025 model Cockpit Multimedya sistemi eklenmiş. 25 Ambassador model koltuklar eklenmiş. 2025 bagaj aydınlatmaları eklenmiş. 25 şoför saklama alanı eklenmiş. Araca 256 adet firma kaplaması, az önce söyledim, eklenmiş. İnanılmaz dolu yani. Ön tabelalar çiftlenmiş, artık 2'şer adet takılabiliyormuş. Gerçek retarder sesi eklenmiş. Retarder ses 2 diyor. Ben biri mi seçtim acaba? Biri seçmiş olabilirim. Galiba ben biri seçtim, neyse. Başlamadan onu bir değişiklik yaparız. Gerçek kapı sesi eklenmiş. Tüm havalı kornalar yenilenmiş. RGB kabin aydınlatması eklenmiş. Aracın aksesuar sayısı megamod düzeyine çıkartılmış. Aracın her noktası özelleştirilebilir hale getirilmiş. Buhar animasyonlu çay bardağı eklenmiş. Dünyada ilk kez HVT tarafından yapılmıştır diye. Bunların not düşmüşler bu arada. Boyanabilir araç içi döşeme eklenmiş. Bunlar hep dünyada ilk, bak parantez içinde zaten görebilirsiniz burada da. Boyanabilir araç içi aksesuarlar, boyanabilir arka led tabela, boyanabilir direksiyon eklenmiş, boyanabilir stickerlar. Aracın arka karoseri tamamen yeniden çizilmiş, dış kasa çizgileri ve keskinlikleri arttırılmış.
fosfor parçalar eklenmiş. Yansımalı fosfor multiplayer'de farlar açıkken yansır, parlayan fosfor sürekli yansır. Yani multiplayer oynadığınız zaman da aracın hemen hemen her şeyi aktif bir şekilde arkadaşlarınızda görünebilecek. Birbirinize görebileceksiniz. Araçta inanılmaz fosfor seçenekleri falan da gelmiş. Ben sevmediğim için ben eklemedim o tarz şeyleri. Aracımızda ben sade seviyorum. Hafiften böyle bir yapılandırdım. Ona rağmen 2 saat sürdü. Ve ortaya böyle bir araç çıkarttım ben. Balıkesir Uludağ Turizm'in kaplamasını seçtim. Onu seçtiğim için de renklerle alakalı iç kaplamalarını, iç boyamalarını, döşemelerini vesairesini o şekilde yaptım ben. Aracımızın içi de bu şekilde. Şurada muavinin envanteri burada. Şurada malzemeler var. Bunları falan hep kendiniz ekliyorsunuz bu arada. Farklı farklı bir sürü seçenek var. Mesela Sultan Su yerine ne bileyim Meysu ekliyorsunuz. İşte Tamek ekliyorsunuz falan filan. Çöp kovasını kendiniz ekliyorsunuz. Şurada şoförün yatağının olduğu kapının olduğu panjurda farklı farklı görseller ekleyebiliyorsunuz. Kontağı açayım. Hop. Kontağı açınca gözlerimiz geliyor. Kapattığımız zaman bu şekilde yazımız geliyor. Evet, aracımız bu şekilde. İçinde şöyle bir göstereyim kabininde. Kontağı açayım hatta. Ama ben bir servise gidip geleceğim. Retarder sesini değiştirelim. Ben hatta bir servis yapayım geleyim. Evet. Ben biri kullanmışım. Retarder ses biri kullanmışım. 2'ye geçiş yaptım. Şimdi çalıştıralım aracımızı. Evet, haritamızda HVT'nin Türkiye haritası. Bugün biz Bolu'dayız. Bolu terminalden başlayıp Düzce'ye kadar çizdim ama biraz fazla uzun bir rota, gidemeyiz muhtemelen. Bir dinlenme tesisinde tahmin ediyorum Türsan Park dinlenmede bitiririz diye düşünüyorum. Bakarız duruma göre. Ben yine de ne olur ne olmaz Düzce'ye kadar işaret attım ama. Evet, haydi bakalım. Kapılarımızı da kapatalım. Yolumuza çıkabiliriz. Oo, fren gücü. Dur. Freni kökledim. Araç bu hızda bile durmadı yani. Oynanıştan şuradan. Yoksa durduramayız biz bu aracı. Haydi bakalım çıkalım yolumuza. Videonun açıklama bölümünde HVT'nin sitesini bulabilirsiniz arkadaşlar. Araç moduna da oradan ulaşabilirsiniz, erişebilirsiniz. Aynı şekilde haritaya da oradan erişebilirsiniz. Bilginiz olsun. Hafiften bir kaldırıma çıkarttık ama aracı. Haydi bakalım. Tekerimize daş değmesin. Böyle gidelim.
arada bu soldaki ekran açılma olayını biliyorsunuz. Belli bir hızdan sonra kapatıyor kendini. Gerçekte de öyleymiş. Onu da ona göre yapmışlar. Aslında onu aktif etme, deaktif etme gibi bir durum olsa daha güzel olur. Bu arada çay bardağını göstermeyi unuttuk bak. Dumanı üstünde çayımızın. Çayımızın dumanı üstünde. Ve bir şey daha var. Şu ekranda parmak izleri var. Bunu da seçebiliyorsunuz bu arada. Hani kullanılmış, parmaklanmış falan böyle. Hani biraz toz olmuş ama parmak izleri de kalmış falan böyle. Onu da seçebiliyorsunuz. Benim şu anda seçimim o şekilde. Kontak kapalıyken daha çok belli oluyor da. Onu bile detaylı bir şekilde yapmışlar yani. Vallahi emeği geçen herkesin ellerine kollarına sağlık. Gerçekten ciddi bir mod. Gerçekten ciddi bir mod olmuş yani. Ciddi başarılı bir mod olmuş. Haydi bakalım devam. Ben orta süspansiyon seçtim. O yüzden birazcık böyle fazla yaylanabilir. Ara ara Rıfkı'nın sesi de geliyor sanırım arkadan. Ben duyuyorum biraz. Tam arkamda o da. Yavrum yazık, kızın hiç ses çıkmıyor. Ara ara böyle ses veriyor da. Rıfkı sağ olsun. Hiç susmuyor. Turizmo'yu da en yakın zamanda bitirmelerini bekliyoruz. En azından bitmese bile bu kıvama getirseler bile yeter benim için. Onu da en yakın zamanda oynamak isterim. Turizmo'yu niyeyse Travego'ya daha çok böyle hani şey yapıyorum ben. Daha çok seviyorum. Niyeyse. Aslında daha alt segment bir otobüs. Ama niyeyse benim daha çok hoşuma gidiyor ya Turizmo'nun kullanımı. Katırcıoğlu gidiyor. En sağdan gidiyoruz. Hadi dayı geç artık. Hazır buralarda böyle düzlük bulmuşken bastıralım. Tam Maganda usul. Kaçta gidiyoruz ya? 130'la gidiyoruz. Çok iyi. Hazır bulmuşken böyle. Bu arada Unova Highway
Dinlenme tesisleri. Sağ taraf, geçtik orayı. Otobüsün önüne nasıl kırdı, gördünüz değil mi? Otobüsün önüne bildiğin lak diye attı kendini böyle. Bizim kendi... Allah, burada sıkıntı var. Bizim kendi kamyonumuzu görürüz belki yollarda. Hilmi Şahin var biliyorsunuz, Aksor gezen. Benim kamyon da var bu haritada. Rıfkı. Şşt. Ben şu Rıfkı'yı bir atıp geleyim ya. Ben bir mutfağa atayım, şuna bak. Bak ben konuştukça daha çok bağırıyor. Evet. Attım mutfağa. Geldim. Mutfaktan bile sesleri gelebilir gerçi ama en azından tam arkamdaki geldiği yerden daha az gelirse bile. Lan Tok, nereye gidiyorsun? Oğlum elektrikliyle kapışacak halimiz yok herhalde. Elektrikliye nereye yetişiyorsun? Yolun bir kısmında gece sürüşü yapacağım bu arada. İnşallah unutmazsam. Ne zaman böyle söylesem unutuyorum çünkü. Ha, biz yolun sonuna kadar gideriz ya. Zaten 40 kilometremiz var şu anda. Her türlü gideriz, sıkıntı yok. Hem gece de aracın içini dışını sizlere göstereyim. Hem de ufaktan da bir gece sürüşü yapalım. Aydınlatmaları falan çok güzel çünkü aracın. Normal kornası çok yüksek. Evet, tünel içi duyuruları da duyduğumuza göre. Bu arada şuralarda bir yerlerde bir durabiliriz. Müsait bir yer bulup kendimize. Nerede duracağız bilmiyorum ama yol kenarında da dursak olur. Çünkü hiç haritada böyle bir şey yok, bir görsel yok. Şurada durayım, bir gece yapayım. Gece de görelim. Gece sürüşü yapmadım. Ben gece sürüşü yapmış olalım. Tamamdır. Şimdi şöyle bir gece 1 yapalım. Aracın dıştan görünümü gece. Kapıları birazcık baga sokmuş gibi olduk ama sıkıntı yok. Kapıları da açalım. Görmüş olalım şöyle gecede. Bu arada kabin aydınlatması yine O tuşundan açılıyor. Onu da istediğiniz renge sokabiliyorsunuz.
Ben yine aracın içi dışı böyle yeşil olduğu için onu da yeşil yaptım ama hani bu şekilde kullanmak tabii ki tercih meselesi. Bunun RGB versiyonu da var bu arada. Onu da yapabiliyorsunuz. Tüm USB'ler de aydınlatmalı bu arada. Aracın şurasında karpuz aydınlatmalı. Ne deniyordu? Bunun bir şeyi vardı. Bak şurada maymunumuz bile var. Asılmış bir şekilde böyle. Aracı çok böyle çetrefilli şekillere sokabiliyorsunuz ya. Çok fazla detay var yani. Önden gördük mü? Bir de önden görelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Ben şu gündüz ledlerini bu şekilde yaptım. Sinyali de bu şekilde ayarladım. Böyle tık 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 atacak şekilde çalışıyor sinyallerde. Tamamen sizin keyfinize kalmış. Haydi bakalım yolumuza devam. Allah razı olsun, durup yol verdiler. Yani dediğim gibi kabin aydınlatması tamamen keyfinize kalmış. Şöyle kapatıp kullanabilirsiniz de. Kapattığınız zaman böyle bir görseli oluyor. Bir kademe retarderle devam yola. Burada ne olmuş? Çadır karışmış. Oğlum geçin gidin işte. Niye duruyorsunuz ki orada? Vallahi yokuş aşağı iniyoruz. Hiç gaza basmıyorum. Retarderle hafiften yavaşlata yavaşlata gidiyorum yani. Yani gece olmasına rağmen ayna çözünürlükleri, aydınlatmaları çok güzel duruyor. İniş bitti. Şimdi hafiften çıkışımız var galiba.
Bence hiç buraya girmeyelim. İşaret attığımız yere, terminale kadar gidelim bence. Zaten 20 kilometre yolumuz var. Hiç sıkıntı değil. Gideriz yani her türlü. Cumartesi videosuna uzun olsa da olur. Hiç fark etmez. Alıştık uzun videolara biz nasılsa. Zaten yardırıyor otobüs. Sıkıntı yok. Yeşil yeşil gidiyoruz valla. Akşam yapınca tüm aydınlatmalar, kabin aydınlatması vesaire aşınca FPS çık yalnız. FPS birazcık düştü. Yani 60 sabit giderken 55, 54, 56 o civarda geziyor. Yani 54, 55, 56 bir 5 FPS kadar düşüş yaptı. Evet, kabin aydınlatmasını kapatsak. Aynen, kabin aydınlatmasından kaynaklanıyor demek ki. O bayağı bir FPS'i etki ediyor. Hemen hemen çoğu modda yapıyor bunu. Bunda da bir 5 FPS kadar düşürüyor. 5-6 FPS oynatıyor. Ha, sıkıntı değil. Bazı modlarda mesela şey problemi oluyor. Hani gerçi onu böyle kabin aydınlatması olsun diye yapmıyorlar. Sırf fotoğraf çekme amaçlı, hani ledler, ışıklar parlasın. Fotoğraf çekerken onu açıyorsun, aktif ediyorsun. Fotoğrafı çekiyorsun, normal kullanımda kapatıyorsun onu. Normal ledler yanmaya devam ediyor falan. Bazı modlarda 60 FPS'den 20 FPS'e kadar düşürebiliyor ama onun amacı farklı. O şekilde kullanılsın diye yapılmıyor yani. Şuradan direkt otogara giriş yok mu?
Var. Sanki. Otogar diye tabelası var zaten. Niye bana rotayı böyle göbekten döngel gibi gösteriyor? Düzce Belediyesi şehirler arası otobüs terminali. Giriş buradan değildi galiba. Yok. Şuradan. Burası çıkış. Giriş şurası. Nereye girelim? Şuradaki peron boş. Şuraya girelim. Hoppa! Lastiği değdirelim derken biraz fazla çıkarttık galiba. Tamamdır. Kapılarımızı açalım. Evet. Biraz yamuk girmişiz. Şöyle çapraz bir peron zaten V şeklinde açılıyor ama şuraya biraz fazla yanaşmışız. Evet, sıkıntı yok, önemli değil. Ama aracın şöyle gece görselinde görmüş olduk. Gece sürüşü de yapmış olduk bu sayede. O açıdan güzel oldu. Emeği geçen herkesin tekrardan ellerini kollarına sağlık. Dolu dolu bir mega mod, felaket bir mod gerçekten. Yani abi, yani 2 saat sürer mi ya? Bak 2 saat uğraştım ben bununla ya. Ki bak, sade olmasına özen gösterdim. Ben öyle seviyorum çünkü. Bir de bunu yok fosforları ekle, onu ekle, bunu ekle. Böyle tam şey otobüsleri oluyor böyle dolu dolu. Her yeri fosforlu, tabelalı, işte şeritli, meritli falan filan. Öyle yapmaya kalksam herhalde 3 saat sürecekti. Bilmiyorum ama herhalde 3 saat sürecekti yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Her güzelliğin bir zorluğu var yani. Video açıklamasında HVT grubun sayfasını bulabilirsiniz. Oradan modu inceleyebilirsiniz. Almak isterseniz alabilirsiniz. Erken erişime çıktığı zaman da sahip olabilirsiniz direkt moda. Hızlı bir şekilde, bilginiz olsun. Araç moduyla birlikte hem Travego gelecek hem de Turismo modu birlikte gelecek, bilginiz olsun. Bu otobüste gördüğünüz tüm özellikler, tüm detaylar vesaire Turismo'da da olacakmış. Tekrardan hatırlatmış olalım. Emeği geçen herkesin tekrardan ellerine kollarına sağlık diyorum. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.